Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kadir Ölmezkaya. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Photoshop eğitimlerinde rötuş araçlarını birlikte tanıyacağız. Ekranda gördüğünüz modelimizin üzerindeki lekeleri nasıl saniyeler içinde yok edebiliriz? Bunu anlatacağım arkadaşlar. Retouch yaparken yani kendi çektiğiniz portre fotoğraflarınızda ya da internetten indirdiğiniz, edindiğiniz görsellerde modellerinizin yüzünde ya da herhangi bir alanda bir pürüz varsa bunu bu araçlarımızla gayet kolaylıkla yok edebileceksiniz. Hızlıca geçiş yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ben ekrandaki modelimi öncelikle bir analiz ediyorum. Yeni bir katman açtım. Fırçamı seçtim, brush. Rengimi şöyle cırtlak bir renk aldım. Burayı kıstım. Tespit edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunlar hep arkadaşlar pürüzler. Bazı fotoğrafların tabii ki de doğal olmasını istiyorsanız bazı benleri bırakabilirsiniz. Ama bazı lekeleri de yok etmek isteyebilirsiniz. İşte bunları bu araçlarımızla gayet kolay yok edebileceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz modelimizde bu yeşil alanların içine aldığım yerler benim hoşuma gitmeyen yerler. Ben hiçbir şey istemiyorum. Pürüzsüz olmasını istiyorum. Gözümü kapattım. Hatta şunu silelim, kafanız karışmasın. Burada arkadaşlar, burada Spot Healing Brush vardır. Yani üstüne geldiğinizde size zaten bir yol gösterecek. Basık tutarak yürüttüğünüz zaman buradaki pikselleri şuradaki şu lekenin üzerindeki pikselleri yok etmeye başlayacaktır. Başka alanlardan pikseller ekleyerek. Yani buradaki pikselleri buranın üzerinde doğrulayacaktır arkadaşlar. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken bir husus var. Biz bunları yaparken şuradaki arkadaşlar damlalık aracımızda buradaki point sample tek nokta seçeneğini seçmemeliyiz. Retouch yaparken. Burada 3'e 3, 5'e 5, 11'e 11 en uygun olacak seçeneklerdir. Ben genelde 5'e 5 ve 11'e 11 nokta örneği alıyorum arkadaşlar. Yani diyorum ki 11 şu şekilde farz edin. Burada tek bir piksel örneği alıyorum. Ama burada 5 tane piksel örneği alıyorum. Yani 5 çapında bir piksel örneği alıyorum. Bu 5 çapındaki piksel örneğini o silmek istediğim alanda birleştirip yok ediyorum arkadaşlar bölgeyi. Burada da 11 metre çapında bir alandan piksel alıyorum. Renk örneği. Bu renk örneğiyle şu 11 metre çapındaki renk örneğiyle buradaki alanı yok ediyorum. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Mümkün olduğunca sadeleştirmeye çalışıyorum anlayın diye. Şimdi ben burada 5'e 5 seçtim. Ve buraya gelip Healing Brush Tool aracımı seçtim. Spot Healing Brush. Modelime yaklaştım. Yeni bir katman açtım. Ve üstüne basık tutarak sürdüm. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Çünkü bakın eğer bir tane katman açıyor iseniz buradaki tüm katmanlardan örnekleyi seçeceksiniz. Bunu seçmezseniz zaten benim bu açmış olduğum katman boş katman. Açtım. İşaretledim. Bakalım. Şimdi gayet güzel oldu. Yok etti. Geldim. Tıkladım. Sürdüm. Sadece tıklıyorum arkadaşlar. Sürdüm. Sürdüm.
Yaklaştım. Küçülttüm. Burada da fırça aracınızda olduğu gibi içerisinde sağa tıkladığınızda sertlik değeriniz vardır arkadaşlar. Boyutunuz vardır. Bu boyutları ayarlayabilirsiniz. ALT tuşuna basarsanız ALT'ye basık tutun. Mouse'unuzun sağ tuşuna da basık tutun. Sağa veya sola hareket edin. Bu sizin fırçanızın büyüyüp küçülmesine yardımcı olacaktır. ALT'ye basık tutuyorum. Mouse'umun sağ tuşuna basık tutuyorum ve sağa sola çeviriyorum. Bu benim fırçamın boyutu. Yukarıya aynı yöntemle ALT'ye basık tutup mouse'un sağ tuşuna basık tutup yukarı aşağı yaptığınız zaman bu arkadaşlar sizin fırçanızın sertliğini ayarlayacaktır. Şimdi sertliğim 0. Şimdi arttırıyorum sertliğimi aşağı çekerek %100. Şöyle 50'de bıraktım. Sağa sola ayarlıyorum. Boyutumu da küçülttüm. Bu şekilde bıraktım. Bu da ek bilgi olsun. Daha hızlı çalışmanız adına. Geldim. Şuraya geliyorum. Sürdüm. Buraya geldim. Sertliğimi arttıracağım. Tıkladım. Tıkladım. Tıkladığım gibi arkadaşlar yok oluyor. Şuraya sürdüm. Bunun çalışma şekli bu şekilde arkadaşlar. Buraya geldim. Buraya sürüyorum. Ve bıraktım. Geldim. Sürdüm. Sürdüm. Şimdi diğer araçlarımıza da geçeceğiz. Şimdilik bu kadarı yeterli. Şurayı da alalım. Şöyle. Tıkladım sadece arkadaşlar. CTRL Z yakınlaşıyorum. Pardon. İşlemlerim tamam. Şimdi gözü kapatıp açtığım zaman bu maskeye uygulamıştık. Bu katmana uygulamıştık. Farkı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın şu eski hali, bu da yeni hali. Şimdi burayı siliyorum. Ben ikinci bir araca geçeceğim. Buradaki Spot Healing Brush'tı. Yani örnekleme almadan yaptığınız direkt sürdüğünüz, yani gelip üstüne bastığınız ya da sürdüğünüz bir araçtı. CTRL Z. Altındaki araç örnek alarak kullanabileceğiniz bir araçtır. Örnekleri biz ALT tuşuna basık tutarak alırız. Bakın, ALT'ye basık tuttuğum zaman şuradaki ekrana odaklanırsanız yuvarlak bir işaret çıktı. Bu benim potamdır. Şöyle büyüteyim. Buradan ben bir tane örnek alacağım. Şu an ALT'ye basık tutuyorum. Mouse'umun sol tuşuyla klik yaptığım zaman, tıkladığım zaman ben bu alandan bakın bir örnek aldım. Ve buraya üstüne bıraktım. Buraya bıraktım. Buraya bıraktım. Buraya bıraktım. Şimdi CTRL Z yapıyorum arkadaşlar. Şimdi biz bunu yaparken şu şekilde düşüneceğiz. ALT ile örnek aldım. Şuradan ALT ile örnek aldım. Getirdim buraya bıraktım. Bıraktım. Bu alanı kapattım. ALT ile buradan örnek aldım. Küçültüyorum. Buraya bıraktım. Photoshop şunu algılıyor. Benim buradan aldığım örnek, hatta koyu alandan alayım. Şu aldığım örnek buraya basıldığı zaman şu şekilde arkadaşlar benim
altımdaki cilt rengine bir uyum sağlıyor. Bazen sağlamayabilir büyük parçalarda. Örneğin şuradan bir örnek aldım. Getirdim. Şuraya bıraktım. Bu oldu. Ama çok büyük parça aldığım zaman burada şuradan aldım. Buraya bıraktığımda problem yaşayacağım. Demek ki ne yapıyoruz? Minik alanlardan bölgemizdeki pürüze göre, lekeye göre bir boyut belirliyoruz arkadaşlar. Bölgemizdeki pürüze göre. Buradan aldım, şuraya bıraktım. Şuradan aldım, buraya bıraktım. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Örneğin ALT'ye bastım, bir örnek aldım. Getirdim, burada bıraktım. Alttaki eski dokuya uyumlu hale getiriyor. Tabi bunu %100 yapmayacaktır ama retouch kısmının yani temizleme kısmının bir sonraki aşamasında cilt rengi, pürüzsüzleştirme gibi aşamasında bunları hiç fark etmeyeceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde. CTRL-Z yapıyorum. Geri geliyorum. Kapattım. Bir de patternim var benim. Pattern nedir? Buradaki dokudur arkadaşlar. Değişik dokular ile bize eklemeler yapmamızı sağlar. Yani şurada benim ağacım var, çimenim var. Bu şekilde çalışmalarım var. Örneğin şurada bir ağaç seçtim. Buraya getirdim. Bunun üzerine bıraktım. Bu şekilde bir dolgu yaptı. Bıraktım, 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 bıraktım. Bu şekilde bir etki sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuraya bıraktım. CTRL-Z ne işinize yarayacak derseniz Instagram'da çok fazla harita manipülasyonu görmüşsünüzdür. Yani kadının yüzünü harita olarak görebilirsiniz. Bu da nasıl oluyor? Örneğin burada benim hayvan dokularım var. Bu hayvan dokularımı alıyorum. Hemen buradan normal modumu Darken seçiyorum. Ve geliyorum. Özür dilerim arkadaşlar. Geliyorum arkadaşlar. Büyütüp burada buraya çizmeye başlıyorum. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Bunları sonra tonunu, renklerini ayarlayarak çalışmamı sonlandırıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde de değişik görseller, manipülasyonlar gerçekleştirebilirsiniz. CTRL-Z ile geri geliyorum. Bunun Simple'da öğrendiğimiz önemli noktası ALT ile bir örnek alıp buraya bırakmak. Şu şekilde arkadaşlar. ALT ile bir örnek aldım. Karışım modumu normale çekiyorum ve buraya bırakıyorum. Bu şekilde. ALT ile örnek aldım, bıraktım. CTRL-Z yaptım, geri geldim. Şimdi bir de yama aracım var benim. Bu yama aracımı seçtiğim zaman şurada arkadaşlar, bu da bizim bölgelerin yerlerini değiştirmemize olanak sağlar. Şurada bir alan var. Ben bu alanı yama ile seçip normal bildiğiniz bir yuvarlak seçiyorum. Seçip basık tutarak içerisinde yan tarafa kaydırıyorum ve bırakıyorum. CTRL Denizli. Şuradaki alan arkadaşlar şu. Bakın basık tutuyorum. Neredeki dokuyu almak istiyorsam o tarafa kaydırıyorum. Üstten almak istiyorsam dokuyu seçtiğim alanı üste bırakıyorum. CTRL Denizli.
CTRL Z yaptım. Geri geldim. CTRL Denizli de seçimden çıkar. CTRL Denizli. Bir de bunun destination'ı vardır arkadaşlar. Bunu da buradan aldığınız zaman, kenarıya çektiğiniz zaman aynı dokuyu direkt farklı yere taşır. Ama taşır, şunu da yapar, altındaki dokuya uyum sağlar. Bakın, CTRL Denizli. Mümkün olduğu kadar iyileştirmeye çalışarak aldığım parçayı bulunduğu, yani atıldığı ortama uyum sağlar. Renk tonları ve parlaklık olarak. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Denizli. Bakın, şuradaki alana bakın. Buradaki alanı alıp üst tarafa çekeceğiz. Basık tutuyorum. Bakın şimdi buradaki alana, açık tonlu alana uyum sağlamaya çalışacak. CTRL Denizli. Bu kadar uyum sağlayabildi. Bunun değişik bir işlemi yok. Ama buraya gelip de buradaki modunuzu içeriye uygun seçerseniz tekrar siz buradan farklı bir etki alırsınız. CTRL Z, Content Aware, içeriye uygun demek. Yani biz neyi kullanacağız? Eğer bir alanda seçim yapıp bu alanı seçtim, yok edeceksek Source kullanıyoruz arkadaşlar. Ve seçtiğimiz alanı en uyumlu bölgeye çekerek bırakıyoruz. CTRL Denizli. Eğer buradaki alanı farklı bir alana daha eklemek istiyor isek Destination seçiyoruz ve burada bunu buraya sürüklüyoruz. Ve Photoshop bize bunu sağlıyor, yapıyor. Peki diyeceksiniz, kenarları ne olacak? Arkadaşlar, kenarlarını da yanına maske açarak ya da karışım modlarını kullanarak yok edebilirsiniz. Çok kabarık oldu. Sadece lekenin gözükmesini istiyorsunuz. Karışım modunu da seçemediniz, bilemediniz. Hemen bu attığınız alana, yani biz buraya katman açıyorduk ya, hiçbir zaman biz ana katman üzerinde düzeltme yapmayız. %90. Yeni açarız. Bunun buradan işlemlerini gerçekleştiririz arkadaşlar. Hemen burada yanına maske açarsınız. Fırçanızla yumuşak bir şekilde kenarlarını silersiniz o çizgileri. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. CTRL Denizli. Son aracımıza geldi. Clone Stamp Tool aracı arkadaşlar. Bu araç hemen üstüne geldiğinizde ALT ile bir yerden örnek alır. Bu aldığı örneği de siz mouse'la gelerek başka bir alana sürersiniz. Yani üstünde gezdirerek bu alanı yok edersiniz. Örneğin buradaki alan. Şuradan ALT'ye basık tutuyorum. Bir kere tıklıyorum. Buradaki alandan renk örneği aldım. Bakın. Şuradaki alan. Şurada daha iyi görürsünüz. Yaklaştım. Yavaş yavaş tıkladım. Basık tutuyorum. Sürdüm. Yavaş yavaş. Şuradaki alandan ALT'ye basık tuttuğum, örnek aldım. Bakın üstüne getirdim. Sürdüm. Örnek aldım. ALT'ye basıyorum. Mouse'umun sağ tuşuyla örnek aldım. Buraya sürdüm. Şuradan özür dilerim. Örnek aldım. Şu alanlara sürdüm. Buradan da şimdi geldim, örnek aldım. Bu alanlara sürdüm. Ve işlemlerimi sonlandırdım. Rötuş araçlarımız, yani sizlerin bilmesi gereken araçlar bunlar arkadaşlar. Mutlaka bunları öğrenmelisiniz. Bu dördü çok önemli.
Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki YouTube dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.